Peki sen bu fikre nasıl geldin? Nasıl aklına geldi bir anda? Röportajlanıyorum. Benim Minde diye bir arkadaşım var, Litvanyalı. Biz onunla Kütahya'ya hike yapmaya gittik yani. Trenle gitmiştik ve o tren çok hoşumuza gitti. Kendi kendimize birbirimizi röportajladık, böyle hani saçma sapan eğlencesine yaptığımız bir şeydi. Vlog çekiyordum ben o gün. Ve zaten böyle bir röportaj serisine başlama isteğim vardı. Konusu apayrıydı yani. Başka bir arkadaşımın, Endonezyalı, serisini devam ettirecektim Anadolu Üniversitesi'nde. Diğer international öğrencilerin böyle ilişki hayatları falan hakkında konuşuyordu. Onlarla sorular soruyordu falan. Öyle yani eğlenceli bir şeydi, onu devam ettirecektim. Dedim ki yok yani, bu benlik bir konsept değil. Bağımsız sanatçıları da çok seviyorum. Hadi bağımsız sanatçıları röportajlayayım dedim. En büyük sorun ne biliyor musun bununla alakalı? Nedir? Sanatçıların en büyük sorunu burada, bunu alabilirsin bence, burayı almak isteyebilirsin. Bence bağımsız sanatçıların en büyük sorunu bağımsız olmaları, yani ki adı üstünde. Ve mainstream olan sistemin kendisi içerisinde o kadar çok internete, network'e muhtacız ki insanlar bir şekilde birilerine ulaşma konusunda çok zorluk çekiyor. Bu bağımsız muhabbet konusunda biz de sonuçta hani az dinleyici kitlesine sahip bir grubuz ama bizden daha da az kitleye sahip olup bizden 20 kat daha yetenekli insanların olması bizi çok üzüyor. Onlar mesela bizim yapabildiğimiz şeyleri yapamayacak durumda olduklarından dolayı seslerini duyuramıyorlar. Daha iyi yerlere gelmesi lazım. Ve en iyi noktaları mesela senin kanalın gibi yerler oluyor. O yüzden sürekli ulaşmaya çalışıyorlar. Sürekli böyle insanlara ihtiyaç duyuyorlar. Aslında sen bizim için, yani bağımsız sanatçılar adına konuşuyorum hani. Sen bizim için böyle bir anchor point gibi bir şeysin hani. Biz bu sayede hani sizinle konuşuyoruz, ediyoruz. Başka insanlara nasıl ulaşacağız? Ya konser veriyoruz, reels çekiyoruz ya, reels önüne gelmezse biz yokuz ki. Hani o yüzden teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bilmiyorum, ben bağımsız sanatçıların yaptığı işe şu yüzden çok daha önem veriyorum. Yani zaten tabii ki ya bir yerde bazı şeyleri para için yapmak normal ama e, bağımsız sanatçılar çok para kazanamayabiliyorlar. Çünkü çok insana ulaşamayabiliyorlar. Ya da şirketlerle çalışmadığın için reklam alamıyorsun. İşte böyle bir gerçeklikte hala bu üretime devam edebilmek bence çok özel. Kesinlikle ya, bunun için hani çok sağlam bir privilege'a ihtiyacı duyman gerekiyor. Ya bana mesela zamanında DM yazan çok fazla çocuk oldu. Şey falan diyor, işte aile baskısı olsun, bulunduğu şehir olsun, kendisine olan özgüven yetersizliği olsun, etrafında bir grup arkadaşı bulamamak olsun. Sürekli şey diyorlar, yani biz grup kurmak istiyoruz, hayallerimiz var ama yapamıyoruz. Hani elimizde değil. Hani sadece bunu söylemek istedik falan diyorlar. Yani ve ben çok üzülüyorum buna. Diyorum ya, keşke sen de bir grup kursan, senle beraber atıyorum Eskişehir'de, Ankara'da sahne alsak hani. Kim bilir, belki siz çok büyürsünüz, biz sizi açarız falan ya. Hani ne güzel olur böyle bir şey. O yüzden üzücü bir şey. Bağımsız sanatçı olmanın o yüzden çok garip bir dileması var. Hem çok güzel bir şey hem de kartları düzgün oynamazsan hani bir anda yok olabilir de. Ki biz müzik yaptığımız bu süre boyunca, ki yani ben yaklaşık hani 6-7 yıldır falan sonuçta bu işin içindeyim. Ve bizimle beraber aynı anda kurulup aynı tarihlerde kurulup hani şu an hayatta olan grup neredeyse yok. Sadece biz kaldık mesela. Hele ki İzmir'de kalmadı yani. Sadece biz hani çok oynamaya çalışıyoruz daha ilerisine doğru filan. Ya insanlar yerinde sayıyor ya da dağılıyorlar bir anda şak diye. O yüzden üzücü.